Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sunar. Merhaba, Bilgehan Demir ben. Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Tarihi bir unvan maçı geride kaldı sevgili boks severler. Yer Japonya. Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Tokyo Dome'da olağanüstü bir unvan maçı geride kaldı. Bir tarafta 4 ayrı sikletin Japon dünya şampiyonu Naoya Inoue, ki kendisini çok iyi tanırsınız. Defalarca maçlarını anlatmıştım ve sizler kendisine aşinasınız. Diğer tarafta kim var? O da Junto Nakatani. O da 3 ayrı sikletin dünya şampiyonu. Her iki boksör de pound for pound, yani siklet gözetmeksizin en iyi boksörler arasında yer alıyor. Naoya Inoue, Alexander Usyk, Terence Crawford gibi isimlerle birlikte ilk 3'te yer alan bir boksör, bir şampiyon. Sevgili boksseverler, 6 maçtır üst üste bu şampiyonluk kemerlerini, bütün federasyonlardaki şampiyonluk kemerlerini koruyordu. 7. unvan maçında da 32 maçta 32 galibiyeti bulunan Nakatani karşısına çıktı. Kendisi de 32 maçta 32 galibiyete sahip. 27 nakavtu bulunan Inoue, 24 nakavtu bulunan Nakatani ile 55.000 kişi önünde çarpıştı. Bu mücadele öncesinde tartıya çıktılar. Tartıda normalde 55.3 kilo geldiklerinde maça çıkma hakları var. 55.3 kilo geldi tam olarak Naoya Inoue. Rakibi Nakatani ise 200 gram daha hafif geldi. 55.1 kilo ile tartıdan indi. Sonra da yüz yüze geldiler. For the undisputed Super Bantamweight Championship of the World. Bu nasıl bir karşılaşmaydı biliyor musunuz? Hangi yeteneğe sahip olursanız olun yetmeyeceği bir mücadeleydi. Belki de böyle bir tık üstün olan kazanacaktı. 55.000 kişinin doldurduğu Tokyo Dome'da seyirciler biletleri 60 ila 700 dolarlık fiyatlarla satın aldılar. Bu karşılaşmanın biletleri kura çekimiyle sahiplerini buldu. Tıpkı Şampiyonlar Ligi finali gibi. Aynı şekilde ne zaman ki Tokyo'da, Japonya'da böylesine büyük maç olduğu zaman haksızlık olmasın diye kura çekimi yapılıyor arkadaşlar. İşte şanslı 55.000 kişi içerideydi. Ve 100 tane sinema salonunda, 100'den de fazladır belki, en son 100 küsürdü. Oralarda canlı gösterimle karşılaşmalar Japon vatandaşlara izletildi. Sevgili boks severler, bakın 5 milyon dolar civarında Nakatani, maç öncesinde anlaşmalar yapılıyor kimin kazandıra bakılmaksızın. 20 milyon dolar civarında da Inoue para kazanacak. Sponsorlar, öde izle sisteminden gelirler falan filan. Ama gecenin tamamının hasılatının 60-70 milyon doları bulması bekleniyor. Dünyada DAZN televizyonundan, bu platformdan, bazılarında Amazon Prime'dan yayınlandığını da sizlere aktarmak isterim. Ve biz şimdi sizlere bu karşılaşmanın bütün detaylarını dakika dakika anlatmaya başlıyoruz. Sevgili boks severler, 82 yaşındaki Michael Buffer 1982 yılında başlamış olduğu mesleki kariyerinde 44. yılında gecenin anonsunu yapmak için ringin tam ortasındaydı. Let's get ready to rumble! Michael Buffer ilk olarak Junto Nakatani'yi davet etti. Nakatani çok sade bir şekilde ringe geldi. Böyle çok şaşa olmadan yürüdü, geldi, ringe çıktı ve herkesi selamladı. Arkasından gecenin favori boksörü, gecenin popüler ismi, gecenin dünyaya nam salmış boksörü Naoya Inoue'yi anons etmeye geldiğinde yer yerinden oynadı. Keman orkestraları mı dersiniz? Arkasından gitar resitalleri mi dersiniz? Neler neler, olağanüstü büyük bir şovla geldi ringe Inoue. Takım elbiseli adamlar şampiyonluk kemerlerini böyle havaya kaldırdığında heyecan doruğa çıktı ve o sırada Naoya Inoue gözüktü. Tarihin en büyük boksörlerinden biri olan, hatta hatırlayacaksınız Canelo'yu yendi en son ve emeklilik kararını açıkladı. Belki rövanş için geri dönme ihtimali de olan Terence Crawford da
seyirciler arasındaydı. Suudi Arabistan'ın eğlence bakanı olarak bilinen Turki Al Sheikh de yine ringin tam ortasındaydı. Yani hayatında ilk kez bir boks mücadelesi izleyecek bir kişi ekran başında olsa Nakatani'yi bu şovların ardından sıradan bir boksör olarak görebilir. Inoue'yi de çarpı 500 olarak algılayabilirdi. Öylesine Inoue'nin üzerine oynanan bir geceden bahsediyorum. Resmen Nakatani sıradan bir boksör görünümündeydi ringde. Her iki boksörün de 32'şer karşılaşması vardı. Ve her ikisi de Japon, her ikisi de son maçlarını puanla bitirdiler. Özellikle Nakatani için şunu söyleyebilirim. Son 3 maçında yenilgisiz boksörlere karşı muazzam başarılar elde etti. Nakatani soyunma odasında etrafında çok kalabalık olmayan bir görünüm içindeydi. Naoya Inoue'nin etrafındaysa sayılamayacak kadar büyük bir kalabalık vardı ve yemin ederek ringe geldiler. Böylesine bir maça gelebilmek için, bu maçta ayakta kalabilmek için çok büyük antrenmanlar gerekiyordu. Naoya Inoue'nin yol kenarlarındaki koşuları mı dersiniz? Futbol sahalarındaki böyle olağanüstü antrenman metotlarını mı dersiniz? Koşuları mı dersiniz? Jim'de yapmış olduğu antrenmanlar mı dersiniz? Adamın iliğini kuruttular, öyle söyleyeyim, antrenörler takımı. Nakatani de boş durmadı tabii ki. O çok daha sakin bir şekilde buraya kadar geldi. Biri 3 ayrı sikletin şampiyonu, biri de 4 ayrı sikletin şampiyonuydu. Bu çarpışmadan kim zaferle ayrılacaktı? Kazanan pound for pound'un bile üzerine çıkabilecek. Yani siklet gözetmeksizin en iyi boksörlerin başına gelebilecek derecede bir başarı elde edecekti bu karşılaşmayı kazanan. Oleksandr Usyk 2 ayrı siklette, yani 91 kilo yarı ağır siklet ve ağır siklette bütün şampiyonluk kemerlerini kazandığı gibi burada da rüştünü ispat etmiş tarihi bir olaya tanıklık edecektik. Kim kazanır? Bu mücadelenin kazananı kim olur diye düşündüğünüzde şöyle bir durum geliyor akla. Naoya Inoue'nin sol yumruklara karşı ciddi bir alerjisi var. Bunu Luis Neri maçında da gördük. Seen spooked by the punching power. Oh! There it is! Inoue goes down! Cardenas mücadelesinde de gördük. The monster's down! Cardenas catches him! 2 ayrı maçta, 2 ayrı rakibe karşı 2 ayrı sol kroşeyle yerde kalmıştı Inoue. Ve karşısında yine bir solak boksör vardı. Ters kart Nakatani de onu yıkabilir miydi? İşte bu sorunun cevabı bekleniyordu. Naoya Inoue 33 yaşında, rakibi 28 yaşında. Naoya Inoue 1.65 boyunda, Nakatani 1.74 boyundaydı. Arada fizik farkı ve aynı zamanda tecrübe farkı vardı. Şimdi 33 yaş tecrübe olarak mı adlandırılmalı, dezavantaj mı, yoksa bir avantaj mı? Bu hesap ediliyordu. Diğer yanda 28 yaşında, aynı maç sayısına sahip. İkisinin de amatör kariyeri böyle bir parlaanta gibi değil. Sadece Asya'da bir üçüncülüğü var Inoue'nin. Nakatani'ye baktığımızda böyle yerel, lokal başarılara sahip. Profesyonel kariyerlerinde de yakıp yıkıyorlar ortalığı. Nakatani 32 karşılaşmasının 29 tanesini Japonya'da yaptı. Sadece 3 tanesini Japonya dışında. Biri Suudi Arabistan'da, ikisi de Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Naoya Inoue'nin ise 32 maçından 26 tanesi Japonya'daydı. Bir tanesi Glasgow'da, hatırlayacaksınız belki, Muhammed Ali Kupası'nda İskoçya'da bir maçı vardı. Suudi Arabistan'da bir maç yaptı. 4 kez de Amerika Birleşik Devletleri'nde dövüştü Naoya Inoue. Naoya Inoue öylesine büyük bir boksör ki daha 6. maçında dünya şampiyonu olmuştu profesyonelde. Ve 26 maçtır unvan karşılaşmalarına çıkıyor. 2014'ten beri şampiyon adam. Diğer tarafta Nakatani'ye baktığımızda ise 21. maçında dünya şampiyonu olmuştu. Sonrasında yine bir sürü unvan maçlarına çıktı ve 3 ayrı siklette dünya şampiyonluğunu bu şekilde yakalamıştı. Karşılaşma vakti geldi çattı. Ringin içindeler. Benim dikkatimi bir şey çekti. Şöyle bir boğaz hareketi yaptı. Böyle eldiveniyle. Nakatani. Benim gördüğüm öyleydi Inoue'ye karşı. Nakatani'yi asla yabana atamayız. Mümkün değil. Adam Maloney gibi çok önemli bir boksörü 3 kez knockdown etmiş ve 12. roundda, son roundda knockout etmiş bir isimden bahsediyoruz. Oh my! That was
Başı beladaydı Inoue'nin. Ve maç başlıyor. Karşılaşma başladı. İlk 3-4 round hiçbir şey yok. Harbiden hiçbir şey yok. Yani ne izlediğimizi anlayamadık. 4. roundda bir alevlenme oldu. 5. roundun ilk dakikasında falandı böyle. Nakatani fena yakaladı Inoue'yi. Aynı round içinde çok da enteresan bir pozisyon oldu. Bir savunma hareketi gösterdi. Nakatani atak yapacak gibi oldu. Inoue bakın kendisini nasıl savundu. Terence Crawford da 7. round öncesinde ekrana verildi. Herkes alkışladı onu. O da büyük bir dikkatle izliyordu maçı. Artık Terence Crawford'u gösterdi ekranlar diye mi başka bir şeyden dolayı mı bilmiyorum. O da pound for pound biliyorsunuz en iyi boksörler arasında Terence Crawford. Inoue 7. roundda yaktı yıktı ortalığı. Çok büyük şov yaptı. Hatta Nakatani'nin burnu kanadı. Köşelere geçtiler. Antrenör dedi ki Nakatani'nin çok daha fazlasını yapman lazım. Çok daha agresif dövüşmen lazım. Böyle olmaz dedi ve 8. rounda yolladı. Harbiden de 8. roundda Nakatani muhteşem bir performans çizdi. 8. roundda yaptıklarından sonra Nakatani 9. roundda da özgüvenle daha büyük bir cesaretle gitti Inoue'nin üzerine. Ve 10. round gelip çattığında Inoue'yi yenebileceğini fark etti. Çok geç kaldı ama 8. 9. roundlarda ben bu adamı yenerim ya demeye başladı Nakatani. Inoue'yi yenebileceğini fark ettiği roundlardı bunlar. Ama biraz geç kaldı. Geç kaldı ama 10. roundda öyle bir yakaladı ki Inoue'yi. Inoue resmen direkten döndü. Ve bu round içinde bir kafa kafaya çarpışma da oldu. Nakatani'nin sol kaşında böyle tam şurada bir açılma meydana geldi. 12. round bitti ve kararın açıklanmasına geldi sıra. 55.000 seyirci, ellerinde neredeyse %99'unun cep telefonu yok. Herkes maça konsantre. Hiç kimse kayıt yapmıyor. Hiç kimse böyle maçı izlemekten başka bir şey yapmıyor. Gerçekten de çok saygı duyulacak bir gecenin sonundaydık. Karar açıklandı. Bakın kim kazandı. İki hakem 116-112 Inoue'ye, bir hakem de 115-113 yine Inoue'ye verdi ve 3 hakemin de ortak kararıyla kazanan 4 ayrı sikletin şampiyonu Inoue oldu. Inoue süper horoz siklette yani 55.3 kilodaki bütün şampiyonluk kemerlerini 4 ayrı federasyonun ve Ring Magazine şampiyonluğunun unvan korumasından kazanarak ayrıldı. Maç bitti. Arkadaşlar çok enteresan bir şey anlatacağım size. Bakın Joshua Tyson Fury mücadelesinde böyle bir atışma oldu ringin kenarında. Meydan okudular. Rövanş yapacaklar mı yapmayacaklar mı? Bu görüntüyü hatırlamışsınızdır. Hatırlamadıysanız zaten gösteriyoruz. Buradan hatırlayın. Salonun yarısı neredeyse evinin yolunu tutmuştu. Gitmişti herkes neredeyse. Ama burada Inoue'nin konuşması bitene, hatta iki boksör de soyunma odasına gidene kadar inanın bana 55.000 taraftarın belki de sadece 400-500'ü 1000'i ayrılmıştır. %99'u salonda kalmaya devam etti Tokyo Dome'da. Her anın zevkini çıkarmaya çalıştılar. Belki verdikleri parayı kuruşu kuruşuna hak etmek için yeni ne diyelim onların para birimiyle ya da iki boksörün mücadelesine duydukları saygıdan dolayı terk etmediler. Tıklım ya gidin diyecek artık güvendikler. Öyle bir durum oldu. Maçın sonunda Inoue şu açıklamayı yaptı arkadaşlar. Dedi ki ben burada kazandığıma değil pound for pound yani siklet gözetmeksizin en büyük boksörler arasında olan birini yendiğim için çok mutluyum dedi. Bu gecenin içinde bir maç daha vardı. Bakın burayı çok dikkatle dinleyin. Çok acayip bir bağlantı var arada. Naoya Inoue'nin kardeşi Inoue o da dövüştü. Herkes bu çocuğu çok eleştiriyordu. Diyorlardı ki abin olmasa sen hiçbir boks gecesinde yer alamazsın gibi. Sen abinin gölgesinde yaşayan bir boksörsün gibisinden hep ağır eleştiriler alan bir kişiydi Inoue. Ve Ayoka'yla dünya şampiyonluk maçına çıktı. WBC horoz sikletinde ve şampiyonluk maçında kazanan kardeş Inoue oldu. Ve Inoue bir açıklama yaptı. Ben abimin kardeşi olmanın dışında bir kişi oldum artık. Beni kabul edin. Ben artık WBC'nin dünya şampiyonuyum. Bana saygı duyun
açıklamasında bulundu. Bağlantı bu değil. Bağlantı bu değil. Bağlantı neresi? Naoya Inoue Nakatani'yi yendi ya. Süper horoz sikletteki bütün kemerlerini korudu ya. Bir alt siklette Nakatani normalde kral. Nakatani krallığını ilan etmiş olduğu horoz siklette şimdi Inoue'nin kardeşi Takamu Inoue şampiyonluk yaşadı. Bir maç daha geliyor arkadaşlar. Benim fikrim. Takamu Inoue Nakatani maçı. Kardeşinden mi alacak intikamı? Böyle bir hikaye yazılacağını ben şu anda görüyorum. Böyle bir maç olursa da kardeşinden intikamı çok ağır bir şekilde alırsa, ki bence alma ihtimali çok yüksek, o da abi de onun intikamını bir daha almak için tarihi bir rövanş da olabilir. Ben kendimce böyle bir hikaye yazdım. Nakatani kendi sikletine dönüp yeniden şampiyonluk maçında boşa çıkartmış olduğu WBC kemerini tekrar kazanmak için Naoya Inoue'nin kardeşi Takamu'yu yenmesi gerekiyor. Başka federasyonlarda da yine yapabilir ama bu çok değerli olur. Japonya'da Tokyo Dome'da 16. boks gecesi böyle sona erdi sevgili arkadaşlar. 9711 boks gecesi düzenlendi Tokyo'da. Ve şimdi sıkı durun. 16 küsür bin Japonya'da boks gecesi gerçekleşti 1902 yılından beri. Yani bu ne demek oluyor? 1000 maçtan bir tanesi Tokyo Dome'da oluyor demek. Böylesine büyük bir geceydi işte arkadaşlar. Yani şöyle kıyaslayın. Japonya'daki boks gecelerinin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar çok olduğunu. Tabii ki dünya Amerika ile yarışacak cinsten değil bu. Türkiye'de 246 boks gecesi yapıldı bugüne kadar. Tarihte. Profesyonel. Japonya'da 16.000 küsür. 16.400 küsür. Amerika'da 256.000. Bakın bizim 246, Amerika'da 256.000. 1800'lü yıllardan bu yana. Çok fırın ekmek yememiz lazım. Ya o konulara girersek çıkamayız zaten. 55.000 seyirciden de kimse ringe girmedi. Görevliler dışında. Takdir etmek dışında. İnşallah Allah nasip kısmet ederse biz de gelecekte böyle günleri görebiliriz diye düşünüyorum. Herkese saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Fight Club Türkiye'de kalın. Bizimle kalın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bulunun. Yanlış bilgi vermişimdir, hatalı bilgi vermişimdir, hemen altta düzeltin. Yeni bilgiler geldiyse yorum olarak ekleyin. Bakın şöyle oldu, böyle oldu diye. Belki de Inoue'nin sıradaki rakibinden bahsedersiniz. Nakatani ile kardeş Inoue karşılaşırsa ne olur? Bundan bahsedersiniz. Fight Club Türkiye'de olmaya devam edin. 210.000 kişiyi geçtik arkadaşlar. 210.000 kişiden bahsediyoruz. Yani 210.000 kişi ne demek? Tokyo Dome'daki 55.000 kişi çarpı neredeyse 4. Biz de fena kalabalık değiliz yani. O yüzden Fight Club Türkiye ailesini sizin sayenizde daha da büyüteceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sundu.